Selamlar herkese. Multiverse of Madness'ta Iron Man yer almalı mıydı? Yoksa filmde vardı da kesildi mi? Gelecek filmlerde görünme ihtimali var mı? Bugünkü videoda bu 3 soruya cevap arayacağız. İlk sorudan başlayalım. Bana göre filmde kesinlikle yer almalıydı. Bunun en önemli sebebi de Ultron botlarının nereden geldiğinin filmde açıklanmaması. En büyük olasılık Iron Man'ken diğer olasılıkları düşündüğümüzde aklıma sadece 2 tane fikir geliyor. İlki Hank Pym'in robotları yaratması. Bildiğiniz üzere çizgi romanlarda da Ultron'u yaratan aslında Hank Pym ama sinematik evrende bu olay daha farklı işlenmişti. Belki bu evrende çizgi romana sadık kalınmış olunabilir. Diğer bir ihtimal ise dünyanın en zeki adamı olarak filmde tanıtılan Reed Richards. Bunun pek olası olduğunu düşünmüyorum. Eğer Reed yaratsaydı Ultron botlarını filmde elbet lafı geçerdi. Akla pek yatmayan bu iki ihtimalden sonra en öne çıkan ihtimal Iron Man'in yaratmış olması. Bunun yanı sıra Illuminati'nin toplandığı sahnede bir koltuğun da boş olduğunu görmüştük. O koltuğun Strange'in anısına konulduğunu düşünmüyorum. Strange'in koltuğunu ölümünden sonra Mordo almış olmalı. Iron Man veya başkası o toplantıda bulunmayan bir üyenin koltuğu olmalı. İşte bu durumda da benim aklıma cevaplanmayan bu iki soruya da cevap verecek çok kısa birkaç cümlelik bir hikaye geliyor. Toplantı sırasında Xavier soracak Stark hala gelmedi mi diye. Mordo veya başkası da henüz geri dönüş alamadık diyecek ve böylece hem Ultron robotlarını kim yarattığını anlamış olacağız hem de o boş koltuk kimin için soruları cevaplanmış olacak. Eğer Tom Cruise'la anlaşılmış ise de son jenerik sahnesinde Illuminati'nin merkezine gelirken görürdük Iron Man'i, herkesin katledildiğini görürdü. En sonunda kaskı açılır ve Tom Cruise'u görüp film biterdi. Böyle daha iyi olmadı mı? Bence daha iyi oldu. Şimdi ikinci soruya geçelim. Sahnesi vardı da filmden kesildi mi? Benim dediğim gibi acaba böyle bir sahne olabilir miydi, kesildi. Filmden birçok sahnenin kesildiğini biliyoruz ama ben Tom Cruise gibi büyük bir aktörün alacağı para da büyük bir meblağ bunu da hesaba katarken filmden kesilme ihtimalinin sıfır olduğunu düşünüyorum. Bu da bizi üçüncü soruya getiriyor. Acaba Tom Cruise'la sonraki filmler için mi anlaşıldı? Mesela Secret Wars, anlaşıldığı haberini alan, sızıntı yapan kişiler Multiverse of Madness için olduğunu mu düşündü de böyle söylentiler yaydı? Ben durumun böyle olduğunu düşünüyorum. Film çıkmadan önce de az da olsa böyle haberler vardı. Tabii bunlar filmin çıkışına yakın süre çıkan haberler. Yani filmde Iron Man'in olmayacağını anladıklarında renk değiştirmiş de olabilirler. O yüzden çok güvenilir değiller şu anda. Bence Tom Cruise'la anlaşıldı ama Multiverse of Madness'tan sonrası için diye ilk olarak hangi filmde görürüz bilmiyorum ama Secret Wars'tan öncü göreceğimizi düşünüyorum. Belki de Superior Iron Man diye bir solo film de çıkabilir. Yine kısa bir hikâyemi söyleyeceğim. Yine Multiverse of Madness filminde gördüğümüzle bağlantılı bir şey olacak. Illuminati evreninde geçen. Multiverse of Madness'ta bildiğiniz üzere Thanos'un ölümünü gördük ama Thanos bütün taşlara sahip değildi. Yani zihin taşı kesinlikle yoktu. O zihin taşı tekrardan Vision'da mı onu bilmiyoruz ama sahip olduğu taşlara da ne olduğu bilinmiyor. Belki o evrenin Iron Man'i almış olabilir ve Superior Iron Man'e dönüşmüş olabilir diye düşünüyorum. Evet, benim fikirlerim bu yöndeydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu sorular hakkında? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Bay bay.